Sıradaki sorumuz bence herkesin en çok merak ettiği soru. BIST için ne zaman rally bekliyorsun? Favori 5 temettü hissen nedir diye sormuş arkadaşımız. Borsa için ne zaman rally bekliyorum? Borsamız genelde geçen Twitter'da da paylaşmıştım. Sayın Adem Ayan'ın bir çalışması vardı. Bugün sizlerden gelen ama aslında hepinizin kafasını kurcalayan soruları yanıtlamaya çalışacağım. Borsa ne zaman rally yapar? Temettü yatırımcılığıyla ilgili sorularınız, hisse senetleriyle ilgili sorularınız, yatırım stratejileriyle ilgili sorularınızı bu videoda yanıtlamaya çalışacağım. Aslında sadece soruları yanıtlamayacağım. Sizlerin yatırım yol haritanızda bir nevi kendi çapımda, kendi bilgilerimle ışık tutmaya çalışacağım. Net ve uygulanabilir cevaplar vereceğim. Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Eğer hazırsanız yatırımcıların yani sizlerin, bizlerin en çok merak ettiği sorularla başlayalım. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Ahmetcan arkadaşımız sormuş. Barış hocam emeğiniz için teşekkürler. Lakin aklıma takılan bir soru var. Size yöneltmek isterim. Temettü veren hisseler örnek olarak söylüyorum. Bu sene 5 lira verirken seneye 6 lira veriyorlar. Hatta bazı finansal durumuna göre daha da düşük verebiliyor. Böyle enflasyonist bir ortamda biz nasıl temettü emeklisi olacağız? Bir sene toplam 500 bin temettü aldığımızı varsayarsak ertesi sene iyi ihtimalle 600 bin alacağız. Ama bu sırada enflasyonla bizim yaşam kalitemiz düşmüş olacak. Öte yandan da şu an enflasyon mesela %35 desek temettülerin de %35 artması gerekiyor. En azından ama bunu yapan şirket benim bildiğim kadarıyla yok. Biriktiriyorum ama bu sorular aklımı kurcalıyor. Ufak bir açıklama yapabilir misiniz? Yanlış düşünüyorsam bilgilenmek isterim. Aslında çok fazla yanlış düşünmüyorsunuz. Evet temettülerini böyle çok ciddi arttıran şirketlerimiz maalesef yok ülkemizde. Ama şu kısmı es geçiyorsunuz. Sizin yatırım yaptığınız şirketler yüzde kaç getiri sağlıyor? Asıl önemli olan buna bakmak gerekiyor. Ve o sene aldığınız temettülerle hisseye geri yatırdığınız zaman seneye ne kadar temettü alacaksınız ortalama? Bunu da hesaplamak gerekiyor. Aslında bir bileşik getiri mucizesi yine. Hem sizin ana paranız artmış oluyor. Hem yine lot sayınızı arttırıyorsunuz. Hem şirket kendisi temettüsünü biraz arttırıyor. Hem de sizin lot sayınız arttığı için temettünüz otomatikman artmış oluyor. Bunun yanında zaten siz o kademeye geldiğinizde finansal özgürlüğe geldiğiniz zaman benim bir %4 kuralı isimli videom vardı. Şirketleriniz hiç temettü vermese dahi %4 kuralıyla ömür boyu bitmeyecek bir para hesabı yapmıştık sizinle. Çok ağam şahım büyük paralar da değildi tabii. Sizlerin isteğine göre değişiyordu bu rakam. O kural aklınıza gelsin. Ama her zaman söylediğim gibi temettü işin çilek kısmı. Siz ana portföyünüze, ana yatırımınıza, onun getirilerine odaklanın. Şöyle düşünün. Belki 3 yıl boyunca portföyünüz size %300 kazandıracak ama ekonomi kötüleşecek şu andaki gibi. Belki 2 yıl boyunca size sadece %20 kazandıracak. Toplamda 5 yıl olacak bu. Ama ne oluyor? Siz toplamda %320 kazanmış oluyorsunuz. Hadi bunun reali %200 olsun. %200 5 yılda ne yapar? Yıllık %40 yapar. Bu şekilde hesaplamak çok daha doğru. Uzun vadeli hesaplamak çok daha doğru. Hesapları tamamen kafadan attım. Onun da bilgisini vereyim. Bu arada temettüsünü %35, %40 arttıran çok fazla şirket yok demiştiniz ama iyi temettü şirketlerimiz, dev şirketlerimiz temettülerini her yıl ellerinden geldiğince arttırmaya çalışıyorlar. Bu da bence önemli bir kriter. Şimdi geçelim diğer soruya. Cengiz Selçuk sormuş. Abi merhaba. Soru cevap videoların için sorum aşağıdadır. Şimdiden teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Temettü yatırımı yapmaya başladım. Uzun vade için aylık olarak maaşımdan %10 ile toplamaya başladım. Yıl içerisinde elime toplu para geçtiğinde 4 maaş kadar nasıl bir stratejiyle alım yapmalıyım diye güzel bir soru sormuş. Eğer birazcık teknik analiz biliyorsanız, birazcık bu işi anladıysanız, öğrenmeye başladıysanız veyahut borsanın kötü gittiği zamanları anlayıp belli dipler yaptığı zamanları görebiliyorsanız burada toplu paranızla kademeli olarak alım yapabilirsiniz. Örnek paranızın %30'uyla o anda başlarsınız. Aşağı gelirse bir %30 daha alırsınız. Artık zaten kendini belli edecektir. Belli seviyeden aşağılara gelmeyecektir. Oradan da geri kalanını yatırabilirsiniz. Eğer bu beceriye sahip değilseniz borsanın düşüş zamanlarında bunu gözlemleyip kendinize göre bir yerden alabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi lot sayısı önemli. Tabii ki düşükten aldığınız zaman lot sayınız daha fazla olacak ama uzun vadede gerçekten bu çok fazla bir etki yapmıyor. Burada benim takıldığım nokta şu oldu. Maaşımın %10'u ile toplamaya başladım demişsiniz. Bence birazcık daha bunu arttırmanız gerekiyor. Birazcık daha giderlerinizi gözden geçirip bunu %15'lere, %20'lere çıkarmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim asıl takıldığım nokta bu oldu. Üçüncü sorumuz da şu şekilde. Temettü verimi görece düşük kalmış ancak hisse potansiyeli çok yüksek. Devlerden alınmalı mı? Örneğin Aselsan ya da Türk Hava Yolları demiş. Şimdi Aselsan zaten bir
bir teknoloji şirketi. Her zaman bunun üzerine basa basa söylüyorum. Aselsan bir teknoloji şirketi olduğu için teknoloji şirketlerinden bizler çok fazla temettü beklemeyiz. Türk Hava Yolları'na geçince Türk Hava Yolları zaten bir temettü hissesi değil arkadaşlar. Türk Hava Yolları bu sene temettü verdi diye o bir temettü hissesi olmuyor. Bizim temettü hissesi kriterimiz neydi? Son 10 yıl içinde en az 7 defa temettü vermesiydi. Bu tarz şirketler alınabilir mi? Alınabilir ama temettü hissesi mantığıyla alacaksanız evet Aselsan bir temettü hissesidir ama sizin de dediğiniz gibi temettü verimi ortadadır. Türk Hava Yolları zaten bir temettü hissesi değildir ama portföyünüzde bunları alırsınız almazsınız o tamamen sizin bileceğiniz iş. Ona biz karışamayız. Ben de karışamam. O sizin kendi yatırım tercihinizle alakalı bir durum. Şimdi sırada 2 soru var arkadaşlar. İkisi de birbirine benzer olduğu için ikisini de okuyup ikisine de aynı anda cevap vereceğim. İlk soruyu Emre Bey sormuş. En önceliklisi hocam insanlarda kafa karışıklığı yapan temettü verimi olmalı. Bakıyorlar temettü verimi yüksek hemen alıyorlar ve madem soru istediniz asıl sorum son 5 veya keyfinize göre 10 yıldır temettüsünü dolar bazında da arttırabilen hangi şirketlerimiz var? Enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Bence bu detay önemli. Saygılar Kıbrıs'tan selamlar demiş. Bizden de Kıbrıs'a selam olsun. İkinci benzer soru da şöyle. Temettü artış oranları tatmin edici midir? Enflasyondan korur mu? Türk borsasında düzenli temettü veren şirketlerde teşekkürler demiş. Gördüğünüz gibi ikisi de çok benzer sorular. Benim bu sorularda gördüğüm çok fazla temettüye, temettü getirisine, temettü verimine ve temettünün dolar bazlı getirilerine takılınıyor. Sorularda gözlemlediğim şey bu. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi sizin kendi ana portföyünüz bence daha önemli arkadaşlar. Evet temettü emekliliği, temettü yatırımı hocam ne diyorsun sen diyebilirsiniz ama sizin ana portföyünüz çok daha önemli. Yani öyle anlar gelecek ki sizin ana portföyünüz öyle yükselecek ki evet temettü de alacaksınız. Çok güzel. O da size ekstra bir gelir kaynağı olacak. Ama her zaman diyorum ya temettü işin çileği. Temettüsünü dolar bazında arttıran şirketleri ben hiç araştırmadım açıkçası. Araştırma gereği de duymadım. Neden? Çünkü benim incelediğim, benim gördüğüm şirketlerin %99.9'u uzun vadeli yatırımları hem dolar bazında hem de doların enflasyonuna karşı çok rahatla yeniyor. Zaten kanalda bir sürü bununla ilgili hesap var. Hepiniz de bunu gördünüz. Benim için önemli olan bu. Benim yatırımım ülke enflasyonunu yeniyor mu? Benim yatırımım doları geçiyor mu? Doların enflasyonunu yeniyor mu? Ben buna bakıyorum arkadaşlar. Temettüyle oturup dolar bazında hesaplamaya gerek duymuyorum. Yatırım neydi? Yatırımdaki ilk öncelikli hedefimiz enflasyonu yenmekti. Kısaca şöyle özetleyecek olursam temettü artış oranlarından ziyade portföyünüzün artış oranlarına bakınız. Bunları hesaplayınız. Ülke enflasyonuna göre, doların enflasyonuna göre bunlara bakıp bunları hesaplayınız. Eğer bunları yenebiliyorsa yatırımınız gerisini çok fazla düşünmeye gerek kalmıyor zaten. Bu hesaplar da öyle 1-2 yılla ölçeklendirilebilecek şeyler değil. 5 yıl ve üzeri hesabı olanlarda bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Sıradaki sorumuz bence herkesin en çok merak ettiği soru. BIST için ne zaman rally bekliyorsun? Favori 5 temettü hissen nedir diye sormuş arkadaşımız. Borsa için ne zaman rally bekliyorum? Borsamız genelde geçen Twitter'da da paylaşmıştım. Sayın Adem Ayan'ın bir çalışması vardı. Kasım ve Aralık aylarında yani yılbaşına doğru son yıllarda hep bir rally yapmış. Bir yükseliş trendine girmiş. Bu sene de bunu bekliyor muyum? Beklemiyorum desem yalan olur. Ama geleceği görebiliyor muyum? Asla. Kimse geleceği görebiliyor mu? Hiç kimse geleceği göremiyor. Ama ben yine yılbaşına kadar borsamızın bizi memnun edeceğini ve tarih tekrardan ibarettir olgusunun gerçekleşeceğini düşünenlerdenim. Ama şunu özellikle belirtiyorum. Asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. Sadece istatistiklere ve araştırmalara bakarak bunu öngörebiliyoruz. Herkes bunu öngörebilir. Kimse kesin konuşamaz. O yüzden benim bu cümlelerimle kesinlikle yatırım yapmayın. Bunu da asla yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Bunlar sadece geçmiş yıllardan gelen birer istatistiktir arkadaşlar. Bunu önemli belirtmek istiyorum. Favori 5 temettü hisseniz hangisi diye sormuş. Benim aslında öyle favori hisselerim yok. Beni eskiden beri tanıyanlar bilir. Benim bir tane favori hissem var arkadaşlar. O da Kocaoğlan. Kesinlikle bu da yatırım tavsiyesi değildir. İşte bana soruyorlar Tüpraş bassa ne olacak falan diye. Tüpraş batarsa ülkende benzin mazot alacak yer bulamazsın. O derece büyük bir şirket. Benim bu ülkedeki favori şirketim Tüpraş arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi beğenimdir. Kendi yatırım tercihimdir.
tercihimdir. Diğer sorumuz da şöyle. Bir temettü hissesini düzenli almaya başladıktan sonra değiştirmek doğru mu? Doğruysa hangi şartların gerçekleşmesi ve ne kadar süre beklenmesi gerekir? Bir temettü hissesini düzenli almaya başladıktan sonra değiştirmek yanlış. Ama bunun süresel versiyonları da var. Örnek siz 5 yıldır bir hisseyi biriktiriyorsanız acayip yanlış. Ama daha 3 gün olmuş, 5 gün olmuş, başka bir şeyler gördünüz, bu hisseyi aldınız, değiştirebilirsiniz. Daha çok ilginizi çekti, daha çok ona inandınız, değiştirebilirsiniz. Kısa vadeden bahsediyorum. Ama uzun vadede atıyorum 5 yıl önce hisseyi 10 liradan almışsınız. Bugün hisse olmuş 100 lira. Sizin ortalama maliyetiniz kalmış 20'lerde 25'lerde. O hisseyi satmak bence çok büyük yanlış. Hangi durumlarda değiştirilebilir veya satılabilir? Her zaman söylüyorum. Bir şirket kötüye gidiyorsa, temettü vermeyi bırakıyorsa ama bunun nedenlerini araştırmak gerekir. Sürekli karları düşüyorsa, sürekli karları azalıyorsa, yatırım yapmıyorsa artık orada veda edilebilir. Ama bu da yine bir kanun mudur? Asla bir kanun değildir. Bunları sıkı sıkı takip edip sıkı sıkı araştırmak gerekir. Şirketinize sahip çıkmak gerekir. Ahmet Bey şöyle bir soru sormuş. Hep borsa olmasın abi. TOKİ 500.000 konut hakkında ne düşünüyorsunuz? Temettü için aylık 3 hisse alabiliyorum. Birinci hisse ağırlıklı gidiyorum. 3 hisse de lot olarak yakın mı gitmeli demiş. 3 hisse lot olarak yakın gitmeli diye bir kaide yok. Ama meblağ olarak örnek 6.000 lira yatırıyorsanız bu 3 hisseye 2.000 lira almak benim kendime göre doğru tercih. Nedenlerini zaten çok defa açıkladım. Kısaca şimdi de açıklayayım. Geride bıraktığınız hisse çok fazla rally yapabilir. Bu sefer fiyatı çok fazla artar. O düşük maliyetten alacağınız lot sayısından olabilirsiniz. Yüklendiğiniz hisse çok fazla düşebilir. Evet, lot sayınız artar ama belki o anda o sektörde bir kriz olabilir. Moraliniz bozulur, psikolojiniz bozulur. Diğer hisseleri kaçırdım diye üzülürsünüz. Bana göre en mantıklısı parayı eşit bölmek arkadaşlar. Hatta parayı eşit böldüğünüzde şöyle şeyler de olabiliyor. Evet, pahalı hisseden az lot alabiliyorsunuz. Ucuz hisseden çok lot alabiliyorsunuz ama ucuz hissenin birikimi yani hedef lotunuz çok daha hızlı oluşuyor. Böylece o hissede hedef lotunuza ulaştıktan sonra onun parasını pahalı hisseye de aktarıp iki kat almaya başlayabiliyorsunuz. Bunun gibi bir sürü örnek. Tekrar söylüyorum, kanun değil, benim kendi tercihim bu. Gelelim TOKİ'nin 500.000 konut projesine. O projeyi ben çok araştırdım arkadaşlar. Açıkçası net bir bilgi yok. Hani nasıl böyle net bir bilgi olmaz? Ben anlam veremedim. Faiz yok deniyor. 6 ayda bir taksitlerin enflasyon oranında artacağı söyleniyor. Yani enflasyon derken memur maaşı zammı oranında artacağı söyleniyor. O zamma göre şöyle bir Türkiye'yi düşünerek 20 yıllık bir hesap yapmaya çalıştım. Hani iyi ihtimal, orta ihtimal, kötü ihtimal diye. Yani en iyi ihtimalde bile ev gerçekten ciddi bir rakama geliyor. En kötü ihtimali söyleyeyim ben. Kötü ihtimalde ise ev yaklaşık olarak bugünün paralarıyla hesaplayabiliyoruz tabii bunu. 83 milyon ya da 73 milyon gibi bir rakama geliyordu arkadaşlar ve taksitler inanılmaz artıyor. Ama ben böyle bir proje varken yani devletimizin bunu burada bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok afaki rakamlar bunlar. Projeye girip de ödeyemeyen çok insan olur diye düşünüyorum. 6 ayda bir memur maaş oranında zam demek taksitlere. Bileşik faiz demek. Bileşik getiriyi bu kadar övüyoruz. Bileşik faiz de o kadar kötü. O kadar katlana gidecek bir taksit demek ve evin maliyetini inanılmaz derecede arttıracak bir olgu demek arkadaşlar. Ama net bilgiler yakında çıkacaktır. Bunlar net bilgiler değil, onu söyleyeyim. Ama yine Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinden öğrendiğim bilgiler. Şimdilik TOKİ'nin 500.000 konut projesine her şey net olmadığı için ben uzak duruyorum. Yani faiz yok deniyor ama benim gözümde bu bildiğiniz değişken oranlı faiz arkadaşlar. Ve de tehlikeli bence. Neden tehlikeli? Çünkü Türkiye gibi enflasyonist bir ülkede yaşadığımız için. Ama tekrar söylüyorum, devletimiz buna mutlaka bir standart getirecektir. Getirmelidir de zaten. Yoksa çok kişi ev hayaliyle batabilir arkadaşlar. Bu işin sonunu getiremeyebilir. Sıradaki sorumuz da şöyle. Cem Güleç arkadaşımız sormuş. Düşük temettü verimi hisse getirisi yüksek olan hisseler mi? Yoksa yüksek temettü verimi olup hisse getirisi düşük olan hisseler mi? Valla bana kalırsa hem hisse getirisi yüksek olsun hem temettü verimi yüksek olsun. Niye böyle bir ayrım yapayım ki? Böyle hisseler de var. Ama sizin sorunuza gelince siz bilirsiniz. Yani bunu nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Yatırım tercihinize bağlı. Getiri çok olsun diyorsanız A seçeneği, temettü çok olsun diyorsanız da B seçeneğini seçebilirsiniz. Bunun cevabı benim yatırım zihniyetime göre.
göre hem getirisi çok olsun hem temettüsü çok olsun. Sıradaki sorumuzu Sezai Bey sormuş. Sorumuz şu şekilde. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. İnşallah iyisinizdir demiş. Amin. Teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Hocam 3 sorum olacak. 1. Sasa ve Fortoto'dan oluşan minik bir portföyüm var. Sizce doğru bir portföy mü demiş. Hem temettü hem de büyüme hissesi barındırması açısından. 2. Bu portföye başka bir temettü hissesi daha eklemek istiyorum. Önerebileceğiniz temettü hisseleri neler demiş. 3. Yatırım ile ilgili kitap tavsiyesi verir misiniz? Kendimizi geliştirmek için teşekkürler hocam. Allah razı olsun demiş. Sağ olun sizden de Allah razı olsun. İlk sorumuzun cevabını hemen vereyim. Sasa ve Ford Otomotiv birini büyüme hissesi, diğerini de temettü hissesi olarak görmüşsünüz anladığım kadarıyla. Her zaman söylediğim gibi burada kararlar sizin, şirket kararları sizin. Ben buna asla karışmam. Defalarca söylüyorum. İkinci sorunuzda hisse eklemek gerekir mi demiş. Bu sizin maddi gücünüzle alakalı bir şey. Ben her zaman söylüyorum maddi gücünüz el veriyorsa 5 hisselik portföy benim adıma gerçekten yeterli bir portföy oluyor. Kanun mu? Kanun değil. Bunları tekrar belirtmek istiyorum. Hisse eklemeliyim sorunuza da böyle cevap vermiş olayım. Hangi hisseyi önerirsiniz? İşte orada yanlış kişiye soruyu soruyorsunuz. Ben hayatımda hiç kimseye asla ve asla hisse önermedim. Önermeyi de düşünmüyorum ve yapmayacağım da bunu. Her zaman söylüyorum bunu da arkadaşlar. Bu tarz soruları lütfen bana sormayın. Çünkü cevabım hep aynı olacak. Bunun da bilgisini vereyim. Yatırım ile ilgili kitap tavsiyesi sormuşsunuz. İlk kitap tavsiyem size paranın psikolojisi olacaktır. Çünkü psikolojinizi önce kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Babil'in en zengin adamı var. Zengin Baba, Fakir Baba kitabı var. Milyoner Aklın Sırları diye güzel bir kitap var. Olmazsa olmazlardan Akıllı Yatırımcı kitabı var. Paranın psikolojisini sanırım söylemiştim. Bir borsa spekülatörünün anıları var. Peter Lynch'in Kazanmayı Öğren isimli kitabı var. Yine Peter Lynch'in Borsada Tek Başına kitabı var. Borsa Sihirbazları kitabı var. Warren Buffett tarzı isimli bir kitap var. Yani kitap çok arkadaşlar. Ama her zaman söylediğim gibi ilk önce psikolojiden başlayın. Bence psikolojinizi iyi yönetmeyi öğrenmelisiniz. Sıradaki sorumuz şöyle. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Mesela diyelim 6 temettü şirketi hisselerini toplamaya karar verdim ve her ay 20.000 TL yatıracağım. Merak ettiğim 20.000 TL'yi nasıl paylaştırayım 6 şirkete demiş. Biraz önce de bunun cevabını vermiştim aslında soru içinde. Benim kendi yatırım tercihime göre bu 20.000 lirayı 6'ya bölerek eşit şekilde alım yapmak. Bana göre doğrusu bu. İstatistiki olarak da bana mantıklı gelen bu arkadaşlar. Benim mantığım buna uygun ve genelde büyük yatırımcıların da yaptıkları bu şekilde. Toplu parası olanlar için hariç konuşuyorum bunu. Aylık düzenli alım yapacaklar için konuşuyorum. Bu tercih meselesi biraz da. Siz hangisine daha çok inanıyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben sadece kendim bu şekilde başardığım için ve büyük yatırımcılardan da bu şekilde görüp öğrendiğim için, kendime örnek aldığım adamlardan, insanlardan bu şekilde öğrendiğim için böyle başladım, böyle devam ettim, böyle başardım. Gerisi tamamen size kalıyor. Sırada 3 tane soru var arkadaşlar. Üçü de benzer olduğu için üçünü de okuyup tek bir cevap vereceğim 3 soruya da. İlk soru şöyle. Barış Bey ben düzenli olarak hem temettü hem büyüme hisselerini alıyorum. Sat yok. 2 yıl oldu ancak para kazanamadım. %30 yaptığı halde satmadığım için geri gelip zarara geçen hisselerim oldu. Esasen düzeltme yapacağını da anladığım halde satamıyorum. Bu cümleye çok dikkat edin. Uzun vadede düşünüyorum ama piyasa pişman ediyor. Stratejimi değiştirmeli miyim? Bu arada yatırımcı sunumlarını okuyorum. Aldığım şirketin tüm detaylarına hakimim. Ortaklarına kadar biliyorum. Herkes hisseyi tutamıyor. Ben de satamıyorum demiş. Hemen diğer soru. Selamünaleyküm, aleykümselam. Kendimce kurduğum bir portföyüm var. Zaman zaman bazı hisselerde %35-40 gibi karlar görüyorum. Fakat borsanın kötü gittiği zamanlarda %5-10 dolaylarını hatta bazen eksiye bile geriliyor bu karlarım demiş. Hissenin düzeltme yapacağını tahmin ettiğim halde biraz önceki cümleyle aynı farkındaysanız kar marjı yüksekken satıp düştüğünde tekrar almaya elim gitmiyor. Kar marjı yükselse de düşse de hiç dokunmadan alıma devam mı etmeliyiz? Yoksa arada bir kar miktarınca bozup düştüğünde tekrar mı almalıyız? Çok kararsız kalıyorum demiş. Yine benzer soru, üçüncü soru şu şekilde. Hocam selamlar. Borsada uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum. Ancak %25-30 karları görüp satmadığımda karı masada bırakıyorum. Sonra bir bakıyorum işte ne kar ne zarar aynı fiyata geri düşmüş. Yaklaşık 2 yıldır borsadayım. 2 ileri 2 gelir şeklinde hisseler devam ediyor. Al sat yapmak istemiyorum. Fakat vadeden zarar ediyorum. Finansal özgürlük en büyük hedefim. Nasıl bir yol izleyebilirim? Kafam karışık. Tabii bunların
Bunların içinde çok gidenler de istisna var. Almaya elim gitmiyor. Az düşenlerde ortalama düşürmeye çalışıyorum. Bu konularda da bir yol gösterirsiniz. Sevinirim. Teşekkürler demiş. Üst sorunun da ana noktası şu. İşte hisselerin bazen çok fazla yükseliyor. Çok güzel kâra geçiyor. Bazen de öyle oluyor ki o kâr birden yok oluveriyor. Sıfırlanıyor. Bazen de eksiye geçiyor. Arkadaşlar siz uzun vadeli yatırımcıysanız, yatırım tercihiniz buysa bu tarz düşüşler, çıkışlar hep olacak. Siz bunlara takılmayacaksınız. Siz disiplinli şekilde hisselerinizi alıp biriktirmeye devam edeceksiniz. Siz eğer o hisse yükseldi kârdayım diye satarsanız o güne kadar oluşturduğunuz tüm maliyeti alıp böyle elinizde çöpe atmış olursunuz ve tekrar yeni fiyattan maliyetlenmiş olursunuz. Bunu sakın unutmayın. Temettü yatırımcılığında kârı al, ondan sonra tekrar hisseyi al falan böyle şeyler yok arkadaşlar. Temettü yatırımcılığında sürekli al var. Geçenlerde bir video yayınladım yatırımcı psikolojisiyle ilgili. Demek ki o videoyu izlememiştiniz. Her zaman söylüyorum bu işin %90'ı psikoloji, sabır ve disiplinden geçiyor. Geriye kalan %10'u sizde olmasa da olur. Ya bunları düşünmenize gerçekten gerek yok. Siz sabırla, disiplinle ve doğru psikolojiyle yatırımınıza devam edeceksiniz. Hepsi bu. Bunları fazla düşünmeyeceksiniz. Zaten 10 yıl sonra, 15 yıl sonra aslında bunları düşünmenize çok da fazla gerek olmadığını anlayacaksınız. Satıp onu yeniden aldığınız an sizin geçmiş senedeki maliyetleriniz, emekleriniz hepsi sıfırlanmış demektir. Gerçek borsa budur, gerçek yatırım budur. Geçmişte bırakmışsınızdır, evet o sizin yatırımınızdır ama aynı hisseyi tekrar alsanız bile sizin maliyetiniz o gün aldığınız fiyattan başlar. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Piyasa pişman da edecek, rezil de edecek, acı da çektirecek, vezir de edecek, mutlu da edecek. Önemli olan bunlara dayanabilmek zaten. Hepsi bu. Sıradaki soru şöyle. Yaşım 55, yaklaşık 2 senedir aylık ortalama $200 alımla temettü hisseleri biriktiriyorum. 6-7 hisselik bir portföyüm var. 3-4 yıl daha çalışıp emekli olmayı düşünüyorum. Emekliliğimde sizce nasıl bir katkı yapar bana bu yatırım? Şimdiden teşekkürler. Ya bunu kimse bilemez. Bu soruyu aldım ama gerçekten bunu kimse bilemez. İşte şirketlerin genel ortalama yıllık kazançlarına bakabilirsiniz. Ya da sizin beklentiniz nedir? Bunu bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Emekliliğinizde katkı yapacağı kesin. Ama şu da var. 2 senedir yatırım yapıyorsunuz. 3-4 yıl daha yapacağım diyorsunuz. Bileşik getirinin tam kazanmaya başladığı yıllardan sonra bu işi bırakırsanız çok fazla da etki etmeyeceği o da kesin. Bu iş her zaman söylüyorum asıl 5. yıldan sonra katlamaya başlıyor çok fazlasıyla inanamayacağınız şekilde. Bunu da buradan belirteyim. Şimdi yine 2 sorumuz var. Yine benzer sorular. İkisini okuyup sonra cevap vereceğim. 2 adet hisse biriktirdim. 10 yıl. Bu her 2 hissede Ereğli gibi temettü vermeyi bırakırsa başka bir hisseye geçersek onca seneniz boşa gider demiştiniz. Neden peki? Burayı açarsanız sevinirim. Zaten bunu söylediğimde o videoda orayı hatırlıyorsunuz ama neden olduğunu da açıklamıştım. Biraz önce açıkladım. Tekrar açıklayayım. Siz 10 yıl Ereğli'yi biriktiriyorsunuz. 10 yılda büyük ihtimalle maliyetleriniz çok düşük ve inanılmaz minimum kalacak. Ereğli gibi temettü vermeyi bırakırsa demişsiniz. Burada büyük bir yanlışlık var. Öncelikle Ereğli niye temettü vermiyor bunu araştırmanız gerek. Ereğli'nin ne yatırımı var bunu araştırmanız gerek. Hemen buradan diğer soruya geçiyorum. Temettü portföy olan birisi eğer bir şirket artık temettü vermeyi bırakırsa ne kadar süre hala bu hisseyi tutmaya devam etmeli? 1, 3, 5, 10 yıl geçti hala vermedi. Buradaki davranış nasıl olmalı? Kademeli satarak başka hisse alımları gibi yöntemler makul mü demiş. Yine aynı soru gördüğünüz gibi bir hisse temettü vermiyor diye bırakılmaz arkadaşlar. Hele hele 10 yıllık yatırımlar çok düşünülerek bırakılmalı bence. 1. Temettü vermiyorsa neden vermiyor? Yatırım mı yaptı? Ya da ülkede bir kriz mi var? Temettü politikası ne? Yatırım sunumlarında ne söylüyor? Yatırım yaptıysa yatırımları ne zaman sonuçlanacak? Ne zaman cirolarına geri dönmeye başlayacak? Ve bu ciroya geri döndükten sonra temettü vermeye devam edecek mi? Zaten temettü vermeye devam edecek şirket Ereğli misali küçücük de olsa temettüler dağıtıp ortaklarına şunu söyler. Kardeşim ben şu anda yatırım yapıyorum. Bu kadar temettü verebiliyorum. Ama idare edin. Yatırım devreye girdikten sonra yönetim olarak hep beraber oturur konuşur. Eski yıldızlı günlerimize geri döneriz diyecektir diye tahmin ediyorum. Eğer demezse o zaman onu da düşünürüz. 10 yıl temettü vermeyen hisse de tutulmaz kardeşim. Yani 10 yıl temettü vermeyen hisse temettü hissesi değildir ki zaten. 10 yıl boyunca da bir yatırım sürmez yani bence. Mutlaka aralarda yatırımcılarına değer vermesi gerekir diye düşünüyorum. Bu soruları da böyle cevaplamış olayım. Sıradaki soru şöyle. İyi bir portföy nasıl kurulmalı? Başka yatırım enstrümanları da olmalı mı? İyi bir portföy iyi şirketlerle kurulmalı, dev şirketlerle kurulmalı. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Kısacası pazardan elma armut seçer gibi ki onları seçerken bile araştırıyoruz, bakıyoruz. Şirket alınmamalı, araştırma yapılmalı. Yanına gelecek şeyler de o tamamen kişinin kendisine bağlı. Ben sadece hisse senediyle başardım. Yanında yatırım enstrümanı olarak isteyen istediğini alabilir arkadaşlar. 3, 4, 5 yere birden yatırım yapabilir. Buna kimse karışamaz. Ama bunlar gerçekten yatırım enstrümanıysa diyelim ve geçelim
diğer soruya. Abi merhaba, yaklaşık 2 ay önce vidalarınızı izledikten sonra kendime 3 hisse belirledim ve düzenli alma başladım. İşmen, Ford ve Tüpraş. Sizin gibi 2000 TL alıyorum ayrı ayrı. Sizce hisse sayısı yeterli mi? Hisse sayısı biraz önce söyledim. 5 benim için tam ideal sayı ama bu maddi durumla alakalı. Maddi durumunuz şu anda buna el veriyorsa böyle devam edin. Maddi durumunuz bu sayıyı 5'e çıkarmaya yetiyorsa 5'e de çıkarabilirsiniz. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu 5 hisselik portföyde aynı sektörden 2 şirket bana göre olmamalı arkadaşlar. Diyelim, hemen diğer soruya geçelim. Adana'dan selamlar, bizden de selamlar. Ben Şişecam biriktirdim ve Versa biriktirdim. Şimdi de Tüpraş biriktiriyorum. Benim sorum şu: Tüpraş elektrikli ya da tam hibrit araçlar tam çoğaldığında bundan etkilenir mi? Temettü vermeyi bırakır mı? Petrol türevi ürünlere talep düştüğünde, yani gelecek için soruyorum demiş. Petrol ve petrol türevi ürünler sadece yakıtlarda kullanılmıyor. Önce bunda bir hemfikir bulalım. İkinci söyleyeceğim şey de, yatırım yaptığınız şirketi çok iyi tanıyın, çok iyi araştırın. Tüpraş'ın 2035 yılı hedefleri diye bir sunumu var sitesinde. Lütfen girip onu okuyun ve ondan sonra kafanızda Tüpraş'ı değerlendirin. En doğrusu bu olacaktır. Sizin okumanız her zaman daha doğru olacak. Nuri Pektaş bir soru sormuş. Yeniden halka arz serisi başladı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Çok kısa bir cümle söyleyeceğim. Her halka arz değildir. Her zaman söylediğim gibi bu halka arzlarda bu gelen para ne olacak? Bu gelen parayla borç mu ödenecek? Yatırım mı yapılacak? Bunları açıklıyorlar zaten. Bu halka arz izahnamelerini çok iyi okumanız lazım. Şirketin borç durumu ne? Şirketin duran varlıkları ne? Dönem varlıkları ne? Şirketin yatırımı ne? İşi ne? Bunları çok iyi biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Ama en önemli kriter neydi? Bu gelen parayla ne yapılacak? Yatırım mı yapılacak? Borç mu ödenecek? Bir de ortakları mı hisse satıyor? Ona da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Her halka arz değildir diye de tekrarlayayım. Daha yeni işte 2-3 gün önce halka arz olan bir şirket hemen 2 gün sonra tavan gitmeye başladı. Pandemi döneminde biliyorum hepiniz alıştınız, tavan 10 tavan, 8 tavan, ama halka arz böyle bir şey değil arkadaşlar. Pandemi dönemindeki borsa da zaten reel borsa değil. Gerçek borsa bu. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum ve sizleri uyarıyorum. Araştırmadan hiçbir şekilde yatırım yapmayın. Sıradaki soruyu da Doğan Bey sormuş. Merhaba hocam, ben Doğan. 5 temettü hissesine yatırım yapıyorum. Hisse adedini arttırmaya takılmak yerine portföyün toplam TL değerine odaklanıyorum. Şu an 400 bin TL olan portföyümü 2026'da 800 bin TL'ye, 2027'de 1,6 milyon TL'ye, 2028'de 3,2 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyorum. Yani her yıl %100 büyüme istiyorum. Sizce adet sayısını arttırmak yerine bu TL bazlı hedef mantıklı mı? Şimdiden teşekkürler demiş. Zaten bu TL bazlı hedefin arttıkça adet sayın da artacak. Yani sen 400 bin lira olan portföyüne 400 bin liralık daha hisse sokarsan o hisselerdeki adet sayısı artmış olacak otomatikman. Ben mi sorunu anlayamadım? Ben mi yanlış gördüm? Ya da bu TL bazlı hedefleri alsat yaparak mı yapmayı planlıyorsun? Eğer öyle bir planın varsa sakın diyeyim. O 400 bin lirayı 800 bin lira yapacağım diyorsun ya. Hani 400 bin liranın 200 bin lirada yapma olasılığım var ki büyük ihtimalle öyle olacak. Ama her yıl üzerine para koyarak yapacaksan bu işi, her yıl üzerine alım yapacaksan zaten otomatikman hisse adedinde artmış olacak. Lot sayında artmış olacak. İnşallah sorunuzu yanlış anlamamışımdır. Bu soruya da böyle cevap vermiş olayım. Sıradaki sorumuza geçelim. O da şöyle: yatırıma kazancınızın yüzde kaçıyla başladınız ve bu süreçte aldığınız hisselerin performansı nasıl oldu? Valla bununla ilgili kanalımda bir video var. Ben öyle %3'ü, %5'i, %10'u diye ayrım yapmadım. Bu işi sevdikçe elimden geldiğince kazancımın birçoğunu buraya aktarmaya çalıştım. Yani yapabildiğimin maksimumunu yaptım. Öyle bir hesap yapmadım. Bu süreçte ayrıldığınız hisselerin performansı nasıl oldu diye sormuşsunuz. Bu süreçte ayrıldığım hisseler oldu mu? Oldu. Dönüp bakmadım bile. Çünkü beni ilgilendirmiyor artık. Ben onun ortağı değilim. Yeni sahiplerine, yeni ortaklarına hayırlı uğurlu olsun. Fizan'a da gitse umurumda değil. Dibin dibine de gitse umurumda değil. Çünkü psikoloji bunu gerektirir. Benim yatırımım olmayan şeylerle ben pek ilgilenmiyorum. Barış abi selamlar. Biliyorum daha önce cevabını vermiştin ama benim gibi arkadaşlar için, düşük bütçeli yatırımlar için hisse sayısı bir hisse ya da iki hisseyle yatırım yapmanın avantajı ya da dezavantajına değinirseniz sevinirim. Teşekkürler. Düşük bütçeli yatırım yapanları ben çok tebrik ediyorum öncelikle. Sizleri gerçekten buradan alkışlıyorum. Bir hisse, iki hisse, üç hisse, ne olursa olsun biriktirin. Yeter ki yatırım yapın. Bakın illaki faydasını göreceksiniz. Bunun bir zararı olamaz. Hisse sayısına takılmayın. Bütçeniz artarsa ileride hisse sayısını arttırırsınız. Artmazsa böyle devam edersiniz. Arkadaşlar sonuçta bir yatırımdır. Eğer doğru hisselerdeyseniz zaten sizi memnun etmemesi mümkün değil. Düşünsenize 25 yıl 65 yaşına kadar çalışıyorsunuz ve şu anda Bağkur emekli maaşı 16 bin küsür lira. Bunun üzerine bir ikramiye alıyorsunuz. Komedi gibi bir rakam. Sizin rahat rahat biriktirdiğiniz
aldığınız 1-2 hisse belki size bu ikramiyeden çok daha fazlasını sunacak. Belki aldığınız 16.500 lira maaşa 5.000 lira, 6.000 lira, 10.000 lira katkı yapacak. Bunlar çok güzel şeyler. Düşünmeden devam. Sizi tebrik ederim, alkışlıyorum. Sıradaki soru Yiğit Bey'den gelmiş. Yeni gelişen dünya düzenini ve Amerika'nın sürekli bastığı dolarlar ve son 5 yıldaki para arzının son 50 yıldan fazla olması, dünya genelinde bu tip sorunların hisselerimize olan etkisi. Teşekkür ederim. Bunlar hisse değil, bunlar şirket. Önce onu bilmek gerekiyor. Siz o şirketten hisse alıyorsunuz. Büyük şirketler her zaman var olacaktır arkadaşlar. Var olmaya devam edecektir. Geçmişte çok büyük şirketler batmamış mıdır? Batmıştır. Ama bizim olayımız neydi? Batması imkansıza yakın şirketlerdi. Devletlerin bile batmasını istemeyeceği şirketlerdi. O yüzden evet, anlık olarak bunlar şirketleri etkileyebilir. Ekonomik durumları etkileyebilir. Doların durumu şirketleri etkileyebilir. Faizin durumu etkileyebilir. Şu anda olduğu gibi. Ama bunlar her zaman yoluna devam edecektir. Hisse olarak düşünmemek lazım. Şirket olarak düşünmek lazım borsayı. Bir arkadaşımız da şöyle bir soru sormuş. Aylık olarak hangi gün almak daha iyi diye. Senin canın hangi gün istiyorsa o gün al canım kardeşim. Hiç fark etmez. Hafta sonu alamıyorsun. Onu biliyorsundur inşallah. Pazartesi, salı, çarşamba, çarşamba dolanır. Perşembe perişan eder gibi şeyler söylemeyeceğim. Gün önemli değil. Sen yeter ki al, yatırımını yap. Olur mu? Sıradaki sorular şöyle. Emekli olduktan sonra öncesinde şu kadar harcarım diye yaptığınız hesaplar çok şaştı mı? Yoksa beklentileriniz dahilinde mi gerçekleşti? Emekliliğe hak kazanıp maaşsız yaşı beklemeyi düşünüyorum. 13 yıl kadar. Aylık 1500 dolar harcama öngörüyoruz. Yeterli olur mu sizce demiş. Aylık 1500 dolar ben harcamıyorum şu anda, açık konuşayım. Ben emekli değilim bu arada. SGK emeklisi değilim. Yaşı bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Ben temettü emeklisiyim ve şu anda bana Allah'ıma çok şükür yetiyor. 1500 dolar olur, 2000 dolar olur, 3000 dolar olur, 1000 dolar olur. Bu tamamen size bağlı bir şey. Ben emekli olmadan önce de öyle hesaplar pek yapmadım açıkçası. Zaten insanoğlu elindekiyle yetinmeyi bilmeli ve elindekiyle geçinmeyi bilmeli diye düşünüyorum. Barış Bey selamlar. Uzun vade deyince güvenlik ekseni aklıma takılan bir soruyu sormak isterim. Ben de uzun vadeciyim. Fakat banka dışı aracı kurumlarda milyonlarımızı uzun yıllar tutmamız ne kadar doğru? Kaygılanıyoruz. Bir sorun olduğunda iade 1.650.000 TL bu sene için doğrudur. Kötüyü düşününce portföy büyümeden kar satış yapıp gayrimenkule geçiyorlar. Kim geçiyor bilmiyorum. Takıldığım tek sorun bu kaldı önümde. Gizli olsun yazmış. Banka dışı aracı kurum demişsiniz. Bir kere o sizin banka sandığınız şeylerde aracı kurum. Bankaların aracı kurumları. Bankadan daha çok nakit koruması altındadır aracı kurumlarda paranız. Bankanın bu yıl için devlet koruması 950.000 lira, aracı kurumlar için 1.650.000 liradır. Sizin de yazdığınız gibi. Ve şunu da unutmayın ki bu nakit olaraktır. Sizin hisseleriniz kayıtlıdır ve bu hisseleriniz aracı kurum bassa dahi sizde kalmaya devam edecektir. O 1.600.000 lira hisselerinizin değeri değildir. O hesabınızdaki nakit paradır. Umarım anlatabilmişimdir. Bununla ilgili de zaten kanalda bir video çekmiştim. Onu da izlerseniz çok daha detaylı, net bilgilere ulaşabilirsiniz. Sıradaki soru şöyle. Temettü yatırımına ek olarak bir yandan da Eurobond biriktirmek mantıklı mı? Dolar dünyada değer kaybedecek, rezerv para olma özelliğini kaybedecek olsa bile demiş. Arkadaşlar bakın, siz yatırım yapın da nasıl bir yatırım yaparsanız yapın ama bilerek yapın, bilinçli yapın. Eurobond nedir? İyi öğrenin. Eurobond ne zaman para kazandırır? İyi öğrenin. Ya bunları araştırmadan öyle ismi Eurobond diye alıp satmayın. Siz yatırım yapın da nereye istiyorsanız yapın. Bunun mantığını siz zaten kendiniz yaşayacaksınız. Kendiniz göreceksiniz. Ben Eurobond yatırımı yapmıyorum ki. Nereden bileyim mantığını? Öyle değil mi? Sakın yanlış anlamayın. Hani kötü bir şey olsun diye söylemiyorum. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Eurobond yatırımı yapın. Başka yatırım yapın. İstediğinizi yapın. Yeter ki yatırım yapın. Olayımız bu değil mi zaten? Sıradaki soruya geçelim. Gelecekte yatırım dünyasında hisse alanın nasıl bir dönüşüme gider ya da gider mi demiş. Yani biraz önce de bir arkadaşımız sormuştu bir soru. Bu hisse değil, bu şirket arkadaşlar. Borsa şirketlerden oluşur. Şirketlerin hisselerini alıp biz ortak oluruz. Önce bu ayrımı yapmak gerekiyor. Şirketler nasıl bir değişime gider? Şirketler zaten günümüze ayak uyduruyorsa, geleceğe ayak uyduruyorsa, yatırımlar yapıyorsa ve dev şirketlerse bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Diğer şirketleri zaten şöyle elimizin tersiyle iktirmemiz gerekiyor, her zaman söylüyorum. Kubilay Bey'in bir sorusu var sırada. İyi günler. Sasa her ay düzenli belli sayıda lot alıyorum. Şu an için Sasa iyi gitmiyor. Sorun etmiyorum. Benim için lot sayısı arttırmak önemli. En az 5 yıl yatırıma devam. İlla ki 2030'lara doğru yatırımları faaliyete geçtiği zaman Sasa eski gücüne gelir diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum demiş. Yani burada benim yorum yapmam çok afaki olur. Siz zaten güzelce yazmışsınız. Yorumlarınızı yapmışsınız. Belli ki şirketi de takip ediyorsunuz. İnanmışsınız da. Benim söyleyeceğim hiçbir şey yok burada. Ama yakında Sasa ile ilgili bir video çekeceğim. Özellikle son bilançosu ile ilgili bir video çekeceğim. Ve Sasa'nın genel durumunu sizlere anlatmaya çalışacağım. O videoyu da yakında yayınlamış olurum inşallah diye düşünüyorum. Ve gelelim bu videodaki son soruya. Yoruldum arkadaşlar. Son sorumuz da şu şekilde. Hocam emeğinize sağlık. Benim sorum Almanya'nın ismini okuyamadım şimdi ve Köln'deki Ford fabrikaları üretimleri
önemli ölçüde azalttı ve binlerce işçi çıkardı. Bu durum Ford Oto'yu nasıl etkiler demiş. Ford Oto Türkiye'den de işçi çıkartabilir. Almanya fabrikasından da işçi çıkartabilir. Ne bileyim Romanya'daki fabrikasından da işçi çıkartabilir. Bu durum şirketi etkiler mi? Etkiler. Ama bu durumlar daha dün olmadı. Zaman zaman krizlerde şirketler işçi çıkartabilir, işçi alımı yapabilir, bazı faaliyetlerini durdurabilir. Bunlar olağan şeylerdir. Önemli olan genel görüntüyü görmektir. Genel görüntüde şu anda Ford'da herhangi bir kötü durum yok diye görüyorum. En azından benim gördüğüm kadarı bu. Sadece Ford için de değil, her şirket için bunlar geçerlidir. Sadece Ford işçi çıkarmadı. Sadece Ford belli faaliyetlerini durdurmadı. Bunları düşünmek lazım ve dünya ekonomisinin durumuna göre bunları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Her zaman da söylediğim gibi genel konjonktürden bakmak bence çok daha doğru olacaktır yatırımda, hele hele uzun vadeli yatırımda. Evet, bu haftaki sorular böyleydi. Elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Kendi bilgilerim dahilinde cevaplamaya çalıştım. Bir yanlışım olduysa affola. Sizlerden ricam, eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı, hype'lamayı, kısacası beni onur etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerden tek ricam budur. Sizler böyle yaptığınız zaman bizler güç alıyoruz. Ben hevesleniyorum ve daha güzel içerikler ürettiğimi düşünüyorum. Yine topluluk gönderi kısmından böyle soru cevap videoları için size gönderiler oluşturacağım. Oralara yine sorularınızı yazacaksınız ve bu seriyi bu şekilde devam ettireceğim. Zaten eskiden beri var olan bir serimizdi. Biraz ara vermiştik. Çok sık aynı sorular geldiği için tekrardan başlamış olduk diyelim. Eğer beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.